Merhaba, Papatya Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber çok şık, çok kolay, kürklü Merhaba, Papatya Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bu gördüğünüz çok şık, çok kolay, tam 3 günde ördüm arkadaşlar. Kürklü hırka, motifli kürklü hırka yapacağız arkadaşlar. Yapımı oldukça kolay. Sadece 54 tane motifle yapabileceğiniz gerçekten çok şık bir hırka. Ben iki renk normal ip kullandım ve tek renkte kürklü ip kullandım arkadaşlar. Hemen iplerimi önceden göstermek istiyorum. Arkadaşlar Dora'nın Ören Bayan'ın Dora ipini kullandım. Renk numarası 107 ve aynı markanın gri ipini kullandım. Şu anda onun maalesef renk kodu elimde değil ama siz gri alabilirsiniz. Ve hemen şöyle diğer ipime geçmek istiyorum. Spagetti Yarn'ın Fox Velvet ipini kullandım ama o kadar bakmama rağmen maalesef renk kodu yok arkadaşlar. Ben bunu 2 sene önce öyle rengini beğenip sipariş vermiştim. Hiç de renk koduna bakmamıştım. Bakmama rağmen şu anda bulamıyorum. Ama siz sayfalarına girip bu rengi bulabilirsiniz diyorum. Hemen tığ numaramı göstermek istiyorum. 3.50 milimlik tığ kullandım. Hemen iplerimden ne kadar gitti arkadaşlar? 3 tane gri, 3 tane tarçın ve kürklü ipimden de 3 tane gitti. 3 taneden şu kadar kaldı arkadaşlar. Motifleri bu videoda sizlerle paylaşmayacağım. Bundan önceki videomda sizlerle paylaşmıştım ve hemen o videoyu bu açıklamalar bölümüne link olarak ekleyeceğim. Oraya tıklayarak motiflere ulaşabilirsiniz. Arkadaşlar burada ördüğümüzde hep 48 motif diyorum. Ama hemen şöyle göstermek istiyorum. Ben kollara 6 ekleyip bu kürkü daha uzun örmek istedim ama maalesef ipim bittiği için 3 buraya toplamda 6 motif daha eklediğim için o yüzden 48 değil 54 motif olacak. Bunu önceden belirtmek istiyorum. Daha sonradan bir pürüz olmasın. Videonun devamlılığında ben 10 sıra örmüştüm. Baktım ki bayağı kısa olacak. Daha sonra söktüm. 3 tane bu kolu 3 tane bu kolu ekledim. Ve 5 sıra kürklü iple ördüm. Gerçekten ortaya çok şık bir şey çıktı. Şöyle içini göstermek istiyorum. Hangi beden derseniz arkadaşlar uygun. 36 bedenden 42 bedene kadar zaten gördüğünüz gibi açılıyor. 42 bedene kadar rahatlıkla olur. Eğer daha büyük örmek isterseniz motiflerin boyunu büyütebilirsiniz 1 sıra. Ya da daha büyük tığlarla ördüğünüzde en az 1 santim her bir motiften artacaktır. Ya da bakın sırt kısmında 4 sıra var. Bu sırt kısmını 5 sıra, önü de yine 4 sıra örebilirsiniz arkadaşlar. Eğer takıldığınız noktalar olursa yine yorumlar bölümüne yazıp cevap bekleyebilirsiniz. Ben de yardımcı olmaya çalışırım. Eğer buradan cevap gelmiyorsa Instagram hesabımdan direkt mesajlar bölümünden mesaj atabilirsiniz. Genelde cevaplamaya çalışıyorum. Evet, sanırım bütün ipuçlarını verdim. Şimdi isterseniz hemen bu güzelliğin yapımına geçelim. Ben de sizlerle birlikte sabırsızlanıyorum. Gerçekten çok güzel oldu. Evet, başlayalım. Evet arkadaşlar, ben kolunu ve bedenin yarısını birleştirdim. Hemen şöyle kolunu göstermek istiyorum. 6 tane birleştirdim. Birleştirme inanılmaz kolay. Size net bir şekilde anlatabilmem için kamera arkasında ikisini ördüm. İkisini de beraber öreceğiz arkadaşlar. Şöyle 6 tane kolu için. Eğer kol sizin için kısaysa 3 tane daha ekleyebilirsiniz. Ve beden için şöyle şurası omuz kısmı ve 4 arkaya 4 öne 2 de omuz kısmına gelecek şekilde ayarladım.
Şöyle düzelteyim. Bakın omuz kısmı ve toplamda 18 tane bu şekilde ekledim. 18 tane ve 6 tane arkadaşlar. Diğer motiflerim de aynen burada. Bunları da aynı şekilde sadece kol bölümünü size göstersem birleştirmeyi eminim ki anlayacaksınız. Ben hemen kol bölümüne geçmek istiyorum. Kameramı yaklaştırıp dönüyorum. Evet, ipimi aldım. Hemen bu ipime bir düğüm atıyorum. Bu ipler tığıyla çok rahat örülen ipler değil. Ama biz bir sıra bununla ördüğümüz için bu birleştirmede inanılmaz kolay ilerleyecek arkadaşlar. Bakın. Şöyle tersi bana bakacak şekilde ve hemen onun üzerine düzü bana bakacak şekilde. Yani ikisinin tersi de birbirine bakıyor. Şöyle hemen bakın tam köşeden batıyorum. Hemen diğerinin de köşesinden batıyorum. İlmek alıyorum ve sık iğne yapıyorum. Bakın tek tek trabzanlarım var. Hemen buradan ilk trabzana battım. Diğer motifin de ilk trabzanına batıyorum ve sık iğne yapıyorum. Bu şekilde devam ediyorum. Bakın karşılıklı birer trabzan tepelerine batarak hemen bakın diğer motifin de aynı şekilde trabzan tepesine batarak birleştirmemi yapıyorum. Birleştirmem inanılmaz kolay. Ben 48 motifi biraz zor birleştireceğimi düşünmüştüm ama hiç uzun sürmedi. İnanılmaz kolay. Şöyle bir sırada ördüğümüz için iki motifi aynı anda inanılmaz kolay ve gerçekten çok keyifli. İnsan ördükçe öresi geliyor diyebilirim. Evet. Bu şekilde devam edeceğim. Şöyle sıra sonuna kadar göstermek istiyorum arkadaşlar. Eğer hızlı ördüğümü düşünüyorsanız videoyu yavaşlatabilirsiniz. Ama burada eminim anlatabildim. Şöyle trabzanlara karşıdan batarak birbirine sık iğne ile birleştiriyorum. Bakın. Şöyle motiften motife geçişleri göstermek istiyorum. Nasıl geçeceğiz diye. Düzgün bir geçiş sağlamak için. Burası aynı şekilde ilerliyor. Son trabzana kadar aynı şekilde bakın ilerliyorum. Son trabzanları da birleştirdim. Burada bakın şu iki zincirlik köşeye de batıyorum ve bir sık iğne de buraya yapıyorum. Hemen şöyle göstermek istiyorum. Gayet düzgün şekilde birleştirmemizi yaptık. Şimdi hemen diğer motiflerime geçiyorum. Aynı şekilde bunları da düzeltiyorum. Düz bölümleri dışa bakacak şekilde ve hemen burada bakın yine köşelere batarak sık iğnelerimi yapıyorum ve trabzanlara karşılıklı batarak sık iğnelerimi yapıyorum. Bu şekilde. Hemen şöyle göstermek istiyorum. Bakın. Bu şekilde buraya geleceğim. 2 tane daha birleştireceğim. Bu şekilde. Ben şunu şuraya kadar öreyim. Tekrar geçişi göstermek istiyorum. Evet. Şöyle sıramın sonuna geldim. Göstermek istiyorum. 4 taneyi birleştirmiş olduk. Ve yine 2 tane daha alıyorum. Ve hemen yönlerini kontrol ediyorum. Bakın buradaki köşeleri de batmayı unutmuyorum. Bir sık iğne yaptım. Ve hemen diğer iki motifi alıyorum. Ve karşılıklı iki zincirlik bölüme battım. Kapattım. Ve yine sıra sonuna kadar aynı şekilde karşılıklı trabzan tepelerine batarak devam ediyorum.
Şöyle tekrar göstermek istiyorum. Evet. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Sıranın sonuna geldim. Yine köşeyi unutmuyorum. Köşelerin içine batarak sık iğnemi yapıyorum. Bir zincir çektim ve burada ipimi kesiyorum. Evet. Şimdi şöyle bunu bu şekilde birleştirmiş olduk. Şimdi bu şekilde birleştireceğiz. Eğer bu şekilde birleştirmek istemiyorsanız farklı şekilde de birleştirebilirsiniz. Bakın şöyle şu artık ipleri de arada yürüterek birleştirmemi yapacağım. Yine bakın köşelerden başlıyorum. Karşılıklı sık iğne ile kapatıyorum. Ve yine aynı şekilde devam ediyorum. Şöyle tam şurası bitiş noktasıymış. Evet. Şöyle tek tek batarak devam edeceğim. Burayı kesmek istemiyorum. Şöyle tam şu ortaya geldiğimde orayı şaşırmanızı ve kasmanızı istemiyorum. O yüzden şöyle karşılıklı batıp sık iğnelerime devam edeceğim. Evet. Tam renkler birebir uymasa da tarçın renkleri bence çok güzel olacak. Sonunu inanın ben de sizler gibi çok merak ediyorum. Evet. Şöyle sonuna kadar geliyorum. Bakın. Son 2 tane var. Son 2 taneye de batıyorum. Bakın şurada köşem var. Hemen köşenin arkalı önünü batıyorum. Bir sık iğnemi yaptım. Burada bir zincir çektim. Hemen karşı tarafa geçiyorum. Burada yine köşeden başlıyorum. Şu 2 zincirlik bölümü buluyorum. Karşıdakinde de aynı şekilde bir sık iğne ile diğer motife geçiyorum. Yine burada karşılıklı bakın şu altta gizlenen trabzanları atlamayın. Açıklık olur çünkü arada. Bu şekilde yine sıra sonuna kadar yani şuraya gelene kadar devam ediyorum. Evet sıranın sonuna doğru geliyorum. Son trabzanlara battım. Ve burada 2 zincirlik bölüme batmayı unutmuyorum. Sık iğnemi yaptım. Bir zincirimi çekiyorum. Ve ipimi kesiyorum. Şöyle hemen göstermek istiyorum. Bakın geçişimiz gayet muntazam bir şekilde geçiyoruz. Aynen burada ne yaptıysak burada da onu yapıyoruz. Daha sonra kolumuzun şimdilik bu bölümünü bitirmiş oluyoruz. Ben hemen şurayı da örüp dönüyorum. Evet arkadaşlar 6 taneyi bu şekilde birleştirdik. Dış taraflarını birleştirmiyoruz. Sadece bu şekilde ve böyle yapıp bırakıyoruz. Şu dış taraflar kalıyor. İkinci kolumu da birleştirmiş oldum. 6 12 tane kola ayırıp birleştirmiş oldum. Şimdi elimde toplamda 18 tane motifim kaldı. Aynen bu şekilde 18 taneyi birleştireceğim 2 daha sonra da az önce gösterdiğim gibi bu şekilde aynen bunun gibi birleştirip daha sonra da devam edeceğiz. Şöyle yine ilk motifleri beraber yapalım. Eminim ki anlaşıldı. Ve ilk motifleri yine yapmaya başlıyorum. Bakın köşeden başlıyorum karşılıklı. Sık iğne ile başlıyorum. Ve tüm trabzanlara karşılıklı batarak
sık iğnelerimi yapıyorum. Dediğim gibi ikişer ikişer toplamda 18 tane motifimi birleştireceğim. Daha sonra hırkamızı örmeye devam edeceğiz arkadaşlar. Bu şekilde ikişer ikişer örelim. Şunları da acaba anlaşıldı mı diye endişe de ediyorum bazen. Bakın şunları unutmuyoruz. Önce şöyle dikini örüyorum. Sonra da enine bu şekilde birleştirmemi yapıp hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, ben parçalarımı bitirdim ve karşıdan buhar tutup elimle düzelttim. Karşıdan buharı tutun. Şöyle sıcak buharı şu mesafeden elinizle düzeltin. Kesinlikle ütüyü değdirmeyin. Hemen şöyle ördüğüm parçalar, 18 tane motifi birleştirdiğim parçalarımı şöyle yan yana koyuyorum. Gördüğünüz gibi. Evet. Kollarımızı şu şekilde, diğer kolu da diğer tarafa aynı şekilde koyuyorum. Şimdi hemen şu bölümü birleştirirken aynı zamanda kolu birleştirip tamamlayacağım arkadaşlar. Şöyle videoyu biraz yakınlaştıracağım ve bakın şuradan başlayacağım. Evet, ipimi aldım. Yine ipime bir düğüm atıyorum ve şöyle anlatmak istiyorum. Bakın 1, 2, 3 tane, yani arkada da 3 tane var. 6 tane motifi tek başına birleştiriyorum. Şuraya kadar. Şöyle gelene kadar birleştirme yöntemim. Yine aynı şekilde köşelerden başlıyorum. Şöyle ipleri de yürüteceğim aralarda. Yine köşelerden başlayarak birleştirmeme başlıyorum. Dediğim gibi şöyle 3 önde 3 arkada 6 tane motifi şuraya kadar birleştirip hemen dönüyorum. Birleştirmeyi zaten biliyoruz. Her bir trabzan tepesine önden ve arkadan batarak sık iğne yapıyorum. Evet, bu şekilde devam edelim. Evet arkadaşlar, şöyle göstermek istiyorum. 1, 2, 3 sırayı birleştirdim. Tam olarak geçiş noktasındayım 3. modele. Burada yine bakın köşelere batıyorum. Bir zincir çekiyorum. Ve geldim kol bölümüne. Şöyle kafanızı karıştırmadan anlatmak istiyorum. Hemen kolumu alıyorum. Bakın şu şekilde 2 sıra gelecek şekilde. Şöyle hemen bununla bunu birleştireceğim şu şekilde. Motifi birleştirir gibi aynı şekilde birleştireceğim. Bakın yine köşelere batıyorum. Ve trabzan tepelerine batarak yine birleştirmemi yapıyorum. Şöyle batamadım. Evet, tek tek batarak tüm kolu buraya yerleştiriyorum. Şimdi şöyle göstermek istiyorum. Bakın şu kolumuz, bakın zaten 3 tane var. Bakın 1, 2, 3. Burada da 3 var. Her bir motife bir motifi ekliyorum ve buradan daha sonra devam edeceğiz arkadaşlar. Şöyle şuradan şöyle yine köşeye gelene kadar devam edelim. Yine şuradan şuraya geçişi göstermek istiyorum. Evet, şöyle ilk motifleri birleştirmiş oldum. Şimdi karşıya geçiyorum ve bu motifi birleştireceğim. Hemen şöyle köşelerimizi unutmayalım. Düzgün bir geçiş sağlayamayız. Artık iplerimi de alta alıyorum. Onları daha sonra saklayacağım. Bakın burada bir zincir çekiyorum. Eğer kasma yaparsa 2 zincir çekebilirsiniz. Yine
köşelere batıyorum. Ve sık iğnemi yaptım. Bakın burayı birleştireceğim. Daha sonra çeviriyorum. Bakın son olarak burayı birleştirdikten sonra şöyle olacak bakın. Şöyle, daha sonra da buradan tekrar kapatacağız. Ben şimdi şuraya gelene kadar örüp dönüyorum. Evet arkadaşlar, kol bölümümü şu şekilde 3 motiflik olacak şekilde birleştirdim. Hemen şuradan da göstermek istiyorum. Şu anda koltuk altını kapatacağız ve tam olarak şuradayım. Köşeleri battık mı bakıyorum. Evet, köşeleri de batmışız. Şimdi bakın, koltuk altında bir de şurada 2 tane köşem var. O köşemi benim şu şekilde kapatmam lazım ki şu motifleri karşı karşıya getireyim. O yüzden şöyle ilk şöyle yapalım ya da şöyle karşılıklı getirelim. Ve şöyle karşılıklı köşelere batarak bir sık iğne yapıyorum. Burada bir zincir çekiyorum. Ve bakın, ilk motiflerin köşesine geldim. Köşelerine batıyorum. Ve daha sonra tek tek batarak yine birleştirmemi aynı şekilde devam ediyorum. Şöyle biraz örüp hemen koltuk altını göstermek istiyorum. O koltuk altında amaç arkadaşlar köşeleri beraber birleştirmek. Şöyle. Evet, biraz ördüm. Hemen şu koltuk altını göstermek istiyorum. Bakın. Gayet muntazam bir şekilde kapatmış olduk. Dediğim gibi önemli olan burada köşelerin birbirine denk gelmesi. Birbirine denk geldikten sonra kapatmayı da zaten biliyoruz. Artık ipleri içeri sokarak devam ediyorum. Ben şuraya gelene kadar devam edip hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna geldim. Kolumuzu da kapattık. Yine köşelere batıyorum. Ve hemen şöyle göstermek istiyorum. Kolumuz muntazam bir şekilde birleşmiş oldu. Şöyle göstermek istiyorum. Çok şık olacak bence. Evet. Şimdi kolumuz normalde kısa. Az önce dediğim gibi 3 tane daha tek kolu örüp tekrar birleştirebilirsiniz uzatmak için. Ben hemen şöyle buralara trabzan örmek istiyorum. Bu iple zor. Ama bir yöntemini bulacağız artık. Şöyle 2 zincir çektim. Hemen bu boşluğun içine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Çektiğim zincirle beraber 2 tane oldu. Arada bir zincir çekiyorum. Tüm boşluklara 2 tane ikili trabzan. Arada bir zinciri şu boşlukları bulabilmek adına yapıyorum. 2 tane. Bir zincir, her boşluğa 2 tane. Eğer kasma yaparsa 3 tane boşluklara ikili trabzan yapabilirsiniz. Ben kol uçları çok bol olsun istemiyorum. O yüzden bu şekilde yapmaya karar verdim. Evet, bir zincir çekiyorum. Bakın. Şöyle boşluğa battım. 2 tane ikili trabzan. Burada bir zincir çekiyorum. Bakın, şu artık iplerimizi bu trabzanları yaparken rahatlıkla saklayabilirim. Bakın, hemen diğerine battım. 2 tane. Bir zincir. Bu şekilde sıra sonuna kadar artık iplerimizi de saklayarak devam edelim. En son olarak bakın, yine burada köşem var. 2 tane oraya yaptım.
Ve şöyle bakıyorum. Bakın 2 şöyle trabzan tepelerini görmeniz zor. Şöyle elimizle kontrol ederek batıyorum. Ve hemen şöyle ilk boşluğa kaydırma yaparak geliyorum. Burada 3 tane zincir çektim. Hemen boşluğun içine bir tane ikili trabzan çektiğim zincirle beraber 2 tane oldu. Bir zincir çekiyorum. Bakın elinizle kontrol edelim. Hemen buraya batıyorum. 2 tane. Battığınız yeri bu iple görmek inanın çok zor. O yüzden şöyle üçlü gruplar halinde yapıyorum. Bu şekilde daha kolay. Bakın elimle kontrol ettiğimde hemen şuraya yapılacak. 2 tane trabzanımı yaptım. Bir zincir çektim hemen yanındaki. Bu şekilde ben kaç sıra öreceğimi bilmiyorum. Şöyle üzerime giyeceğim. İstediğim boya gelene kadar 4, 5 veya daha az öreceğim. Ve daha sonra diğer modelinde kolunu birleştireceğim. Aynen şu şekilde ucundaki kürkünü yapıp daha sonra sırt birleştirmesi için burada olacak. Evet arkadaşlar, benim kollarım bitti. Şöyle göstermek istiyorum. Yine burada bir hatırlatma yapacağım. Eğer kollarını bu kadar kürklü olmasını istemiyorsanız başta dediğim gibi kolları 3 sıra yapabilirsiniz. Yani 3'er tane daha motif ekleyebilirsiniz. Ben 10 sıra ördüm. Ve hemen şöyle ölçü vermek gerekirse şöyle tam bir ölçü vermek istiyorum. 13 santim örmüşüm arkadaşlar. Ben üzerime şöyle yan bir şekilde geçirdiğimde kolları benim için ideal. Biliyorsunuz ki benim boyum biraz kısa olduğu için kollarım da kısa. Bu ematlar size kısa gelebilir. O yüzden siz kolunuzda deneyin. Ona göre uzunluğunu ayarlayın. Evet, 2 bölümümüzü de tamamladığımıza göre bu 2 parçayı artık birleştirebiliriz. Ben burayı ön olarak ayarladığım için hemen şöyle çeviriyorum. Ve yine arka bölümü de çok rahat bir şekilde birleştireceğiz. Yine buradan şöyle birbirine tutunarak şu şekilde birleştireceğiz. Kamerayı yakınlaştırıp dönüyorum. Evet, hemen geldim. Bakın yine şuralardan tutuyorum şu şekilde. Bakın burası sırt bölümü. Nereye kadar birleştireceğim hemen şöyle göstermek istiyorum. Bakın tam şuraya kadar. Bu omuz üstüne yaptığımız motifleri ellemiyoruz. Tam şu bölüme kadar, yani 1, 2, 3, 4 motife kadar birleştireceğiz. Hemen şuradan başlıyorum. Şöyle. Evet. Yine ipimi bir düğüm atıyorum. Ve birleştirme yöntemim yine aynı şekilde birleştireceğim. Bakın köşeden başlıyorum. Ve sık iğne ile devam ediyorum yine. Karşılıklı bir şekilde trabzan tepelerine batarak. Şöyle tam trabzan tepelerini bulalım. Yine trabzan tepelerine batarak, karşılıklı batarak sık iğne yapıyorum. 4 motif bitene kadar. 4 motiften sonra birleştirmiyorum. Çünkü yaka kısmı biraz dar olur o şekilde. O yüzden oraları birleştirmeyeceğim. Buraları biliyoruz zaten. Şöyle şuraya kadar gelelim. Burayı da tekrar göstermek istiyorum. Evet, bakın şöyle iki motifi birleştirmiş oldum. Bir diğer motife geçmek için yine köşelerimi buluyorum. Köşelere battım. Burada bir zincirimi çekiyorum. Hemen diğer köşeye geçiyorum. Bakın. Diğer köşeme battım. Ve devam ediyorum. Bu şekilde şöyle yine trabzan tepelerime batıyorum. Bakın gördüğünüz gibi bu şekilde devam edip dönüyorum. Evet arkadaşlar, sırt bölümünü komple gördüğünüz gibi bitirdim. Şöyle tekrar gösteriyorum. 2, şöyle birer tane sayarsak 4 taneyi birleştirmiş olduk. Yani 4 sırayı
birleştirdik ve şu omuzlardaki birer tane motifi birleştirmedim. Şimdi hemen burada bakın neredeyim. Şurada daha köşelere batmadım. Şöyle hemen geliyorum, köşelerime batıyorum. Bir zincirimi çekiyorum. Hemen bakın omuzdaki motiflere geldim. Ve hemen oraya şöyle bir sık iğne yaptım ve sırt bölümümü bitirdim. 1, 2, 3 zincir çekiyorum ve hemen şöyle bir göstermek istiyorum. Bakın sırt bölümünü bu şekilde bitirdim. Hemen önden de göstermek istiyorum ki aklınızda bir soru işareti kalmasın. Biz neredeyiz acaba diye düşünmeyin. Bakın şöyle omuzları birleştirmedim ve bu şekilde. Bakın şunları da şöyle içe katlayarak birleştirdim. Şunlara birer düğüm atıyorum ki çözülmesin. Daha sonra şöyle hemen buraya gelmişken saklamayı da göstereyim. Saklaması zaten inanılmaz kolay. Bakın hemen şöyle yaptığınızda içeriden kaybolacaktır. Veya dışa çıkarıp şuralara gizlerseniz burada da hiç görünmeyecektir. İp saklaması inanılmaz kolay. Onu kendinize göre ayarlayın. Bu şekilde içten giderek tabii ki daha küçük bir tığla bu şekilde yapa saklayabilirsiniz. Ben şimdi ip saklamakla uğraşmadım. Çünkü böyle hızlı hemen hırkayı bitirip sizlerle paylaşmak istiyorum. Çünkü gerçekten doğaçlama yaptığımız bir hırka ve ortaya ne çıkacak ben de inanın bilmiyordum. Ama şu anda baktığımda gerçekten güzel bir şey çıkacak. Hemen tekrar arkaya geçiyorum ve hemen şöyle de anlatmak istiyorum. Bakın arkadaşlar, arkadan başlayarak şu şekilde gelip etek bölümünden gelip yanlardan yine aynı bölümde bitirerek ikili trabzanlar yapacağız. Artık sonlara doğru geliyoruz. Şimdi hemen arkaya geçiyorum. Bakın burada 2 zincir çekmiştim en son yakada. Burada ne yapıyoruz? Kollarda ne yapmıştık? Şimdi burada da onu yapacağız. Hemen şöyle bakın şu boşluğa geliyorum. İkili trabzan yapıyorum. Bir zincir çektim. Hemen önümdeki boşluğa geldim. 2 tane ikili trabzan, bir zincir, 2 tane ikili trabzan. Bu şekilde komple çerçeve halinde öreceğim arkadaşlar. Evet. Şöyle diğer tarafa gelene kadar göstermek istiyorum. Şöyle şuraya gelene kadar öreyim. Bakın yine burada köşeye batıyorum. Bakın arkadan da ilmeklerimi yürüteceğim. Burada ilmekleri yürütmek daha kolay. Evet. 2 tane. Bir zincir çektim. Bir diğer köşeye geliyorum. Eğer buralarda kasma yaşarsanız trabzanları 2 tane ikili trabzan değil 3 tane ikili trabzan yapabilirsiniz. Eğer bir bolluk hissederseniz aradaki bir zinciri çekmeyebilirsiniz. Bu şekilde çerçevenin tamamını aynı şekilde örüp hemen dönüyorum arkadaşlar. Şöyle göstermek istiyorum. Aklıma gelmişken şurayı da göstermek istiyorum. Şuraya gelene kadar öreyim, hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, şöyle tam etek bölümüne geldim. Bakın şu enseden başladım. Şuraya kadar ördüm ve köşedeyim. Şurada bir kasma yapmaması için hemen buraya 2 tane ikili trabzan, bir zincir, aynı köşeye 2 tane ikili trabzan yapıyorum ve burayı bu şekilde dönmüş oluyorum. Daha sonra az önce gösterdiğim gibi her bir boşluğa 2 tane ikili trabzan, bir zincir yaparak diğer ense bölümüne kadar devam edelim.
Evet arkadaşlar, komple çerçevemi bitirdim. Sıranın sonuna gelmek üzereyim. Şöyle bir zincirimi çekiyorum. Yine köşemi buldum. İki tane ikili trabzanımı yapıyorum. Kolda yaptığımızın aynısı aslında. Bir zincir çektim. Bakın, ilk yaptığım zincirin şöyle tepesini bulamadığım için hemen arasına batıyorum. Şöyle iki tane ikili trabzanın arasına battım, kaydırmamı yaptım. Daha sonra şuradaki boşluğa geçiyorum. Bir de orada bir kaydırma yapıyorum ve bu sırayı bu şekilde bitirmiş oluyorum. Hemen burada 1 2 3 zincir çekiyorum. Hemen bu boşluğa bir tane ikili trabzan çektiğim zincirle iki tane oldu. Bir zincir ve elimle şöyle boşlukları buluyorum. Bakın. Şöyle elimle boşlukları bularak her bir boşluğa iki tane ikili trabzan. Arada bir zincir. Yine ben iki sıra yapmayı düşünüyorum. Şöyle hem yaka hem kenar bölümlerini yine çerçeve halinde dönerek ama eğer beğenmezsem 3 sırada yapabilirim arkadaşlar. Bu şekilde sizler de kendi üzerinizde giyip istediğiniz sırada yapabilirsiniz. Ben bu sırayı bitirip hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, ben çerçevemi 2 sıra ördüm. Şöyle etek kısmı ve boyun kısmı, bütün çerçevemi tamamladım. Fakat etek kısmını birkaç sıra daha gitmek istiyorum ama kürklü ipim maalesef ki bitti. O yüzden hırkayı da bu şekilde bırakmak istemiyorum. Çünkü kolları gereğinden fazla kürklü ve etek kısmı gereğinden fazla kısa olacak. O yüzden ben de şöyle bir şey yapmaya karar verdim. Bunu videonun başında muhakkak sizlerle paylaşacağım. Açılış bölümünü mutlaka ayrıntılı bir şekilde dinleyin. Hemen şöyle göstermek istiyorum. 6 tane daha motif ördüm. Ve buradaki kolları sökeceğim. 3 buraya, 3 de buraya motif ekleyip kürklü kısmı biraz daha az yapacağım arkadaşlar. Şöyle göstermek istiyorum. Az yapacağım ve birer motif daha eklemiş olacağım. Geriye kalan kürklü ipimi de etek kısmına öreceğim. Etek kısmına gelince hemen şöyle size etek kısmını göstermek istiyorum nasıl yapıldığını. Bakın, şöyle az bir şey, bir kürklü ipim kaldı. Hemen ipime bir düğüm atıyorum. Ve bakın, burada köşe yapmıştık biz. Bakın, tam o köşeyi buluyorum. Battım. İpimi sabitledim. Alttan ipimi de yürüteceğim. 1 2 3 zincir çektim. Hemen şöyle elimle kontrol ediyorum. Önüme gelen ilk boşluğa batıyorum ve 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Arada bir zincirim var. 2 tane ikili trabzan. Bir zincir, elimle bakın boşlukları kontrol ediyorum. Aynı şekilde devam ediyorum. Bu sefer sadece etek kısmına çalışıyorum. Yani şu bölüme çalışıyorum. Bu bölümde git gel yöntemiyle devam ediyorum. Bir üst sırada bakın zincirle başladık. Hemen bu zincir bölümüne 2 tane ikili trabzan yaparak devam ediyorum. Şu anda ipimi ayarlayacağım. Kaç sıra yapacağımı bilmiyorum. Kolları söktükten sonra ayarlamayı yapacağım. Sanırım 4 veya 5 sıra örerim diye düşünüyorum ve kolları da 5 sıraya indirebilirim. 10 sıraydı. 5 sıraya indiririm ve ikisini de orantılı bir şekilde yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Evet, ben hemen kollarımı sökeceğim, tekrar takacağım. Etek bölümünü örüp hemen döneceğim arkadaşlar.
Evet arkadaşlar, ben hırkamı bitirdim. Gördüğünüz gibi gerçekten çok güzel oldu. 3'er tane ekledim ve buradaki sıralarım 10 taneydi. 5'e çıkardım arkadaşlar. Şu etek kısmı da aynı şekilde 5 sıra oldu. 5 5 ve şu yan taraf 2 tane biliyorsunuz ki, ve bu şekilde hırkamızı bitirdik. Hemen şöyle sırt tarafını da göstermek istiyorum. Gerçekten çok şık oldu. Ben çok beğendim. Ben tarçın rengini zaten çok beğeniyorum. Evet, sizler de istediğiniz gibi daha büyük, daha küçük bu hırkayı rahatlıkla örebilirsiniz diyorum. Ve bugünlük de bu kadar diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.